Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kurbağa kulaklı tavşandan yapacağız. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Hemen malzemelerimize geçelim ve yapımına başlayalım. Şöyle gözüküyor, göstereyim. Tulumu da var. Bunun parçaları çıkabiliyor arkadaşlar. Tulumu çıkabiliyor, şapkası da çıkabiliyor. Malzemelerimize geçelim. Şöyle yeşil tonlarında bir ip kullandım. Nakon'un ipi arkadaşlar. Renk kodu yok elimde. Şöyle kartopunun beyaz kadife ipini kullanıyorum. Renk kodu 10. Yumurcak serisi 100 gram 120 metre uzunluğunda. Hepsi 100 gram 120 metre uzunluğunda arkadaşlar kullandığım iplerin. Şöyle bir pudra pembesi Galayko Soft ipini kullanıyorum ben. Direkt pudra pembesi olarak geçiyor. Şöyle bir toplu iğne kullanacağız. 5 milim kalınlığında tığ kullandım. Makas. İlmek belirleyici kullanıyoruz. Bir tane çakmak kullandım. Şöyle çöp şiş kullandım ben. Evinizde illaki vardır. Herkesin evinde vardır. Olur. O da kafayı sabitlemek için arkadaşlar. Yani kullanmasanız da olur. Sorun değil. Göz numarasını da söyleyeyim. Ben bundan 10 milim şöyle kahverengi 12 milim kahverengi göz kullandım. Şu kısımlar için de arkadaşlar şöyle 8 milimlik bir göz kullandım. Bu şekilde vidalı göz kullanıyorum. Hazırsanız yapımına geçebiliriz. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar tavşanımızı örmeye önce kafasından başlıyoruz. Şimdi en kolay şekilde anlatacağım arkadaşlar hepinize. Sihirli halka yapacağız. Bakın ipimi parmağıma doladım. Şöyle aldım, biraz uzun bıraktım. Orta parmağımın etrafından doluyorum. Şöyle bir üçgenlik yarattım. Burayı tuttum arkadaşlar. Tığımı geçirdim bu yuvarlağın içinden. Hemen bir tane ipimi doladım. Ve bir zincir çektim arkadaşlar. Ve burası kapama sayılacak. Bakın bu kısım dış kısmında kalıyor. Şöyle kesik kısım ipim. Bu da içte kalan yuvarlak halka kısmı. Bu şekilde tutarak ikisini birlikte alarak ve sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. Toplam 8 adet sık iğne yapacağız. 2, 4, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sıkıştırıyoruz. Sihirli halkamızı kapatacağız. Biraz zor kapanıyor. Çok aşırı çekmeyin, ip kopar. Şimdi sayalım. 2, 4, 6 ve 8. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha rahat görün diye yakınlaştıracağım. İçinden hemen bir tane çıkardım. İlmek çıkardım. Ve bunu ilk ilmeğimin içinden geçirdim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine bakın. Zincir çektiğim yerin hemen dibine 2 tane sık iğne yapacağım. Aynı yere yapıyorum. Bu arttırma oluyor arkadaşlar. Yanına geldim. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğne vardı. Hepsini arttırıyorum arkadaşlar. Toplamda 16 tane olacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Bakın şurası kapama yaptığımız, bu da zincir çektiğimiz yer. Bunları bırakıyoruz. Hemen ilk sık iğnemizin tepesine batıp çıkardık arkadaşlar. Kapama yaptık. Bir tane zincir çektik. Her zaman sıraların, yani kafada sıralarda bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Biz 3. sırada bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine zincir çektiğimiz yerin hemen dibine batıyoruz. Yanına bir tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu şekilde toplam 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar sıra sonunda. Hepsini bu şekilde yapacağız sıra sonuna kadar. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. 8 adet arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bir tane arttırma. Kapama yaptığım zincir çektiğim hemen başına atıyorum ve içinden çıkardım arkadaşlar. Ve bir tane zincir çekiyoruz. 4. sıramıza geldik. Şimdi burada bir tane yine zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum aynı yere. 2 tane batmak arttırma demek, aynı yere 2 sık iğne yaptım. Şimdi yanına geçiyorum. 1, 2 tane sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız sıra sonuna kadar. Şimdi arttırıyorum. Böyle yapalım gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Bakın bir tane sonuncu arttırmamızı yaptık. 8. arttırma, yanında bir tane sık iğnemiz kaldı. Onu da örüyoruz ve ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz.
İçinden ilmeğimizi çıkardık. Bunun içinden de örmeden aldık. Kapamamızı yaptık. Bir tane zincir çektik. Toplam 32 tane sık iğnemiz var arkadaşlar bu sırada. Şimdi hemen yine zincir çektiğimiz yerin dibine batıyoruz. Ve arttırma eksiltme yapmadan 32 tane sık iğnemizi 4 tur boyunca örüp gelelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmıyoruz. 32 tane sık iğneyi 4 tur boyunca örüyoruz arkadaşlar. 4 sıra ördük geldik arkadaşlar 32 tane sık iğneyi. Şimdi bir tane kapama yaptım, bir tane zincir çektim, hemen zincir çektim yerin dibine, bir tane sık iğne yaptım, hemen yanına eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şimdi onu da size detaylı bir şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada 2 tane başak var, bakın bir sık iğnede 2 tane başak olur. Bu arka da ön tarafı, bakın ön taraf arka taraf, şu şekilde 2 başak var. Biz sadece şu öndekini alacağız. Ve buradan da öndekini alacağız arkadaşlar. İkisini birlikte öreceğiz. Burayı ve burayı. Bu eksiltme sayılacak. Gizli eksiltme olarak geçiyor. Kanalımda bunun detaylı tarifi var arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen 1 ve 2 tane sık iğne örüyorum bu sefer. Hemen geldim yine, bakın sadece ön kısımlarını alıyorum ilmeklerin. Bununkini de aldım. İkisini birlikte ördüm. Bir gizli eksiltme yaptım. 2 sık iğne ördüm. Tekrar ön kısımlarını aldım ilmeklerin, sadece ikisini birlikte ördüm. 2 tane sık iğne örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Sadece önleri alıp eksiltiyoruz. 1 ve 2 tane sık iğne. Öndeki ilmekleri alıyorum. Eksiltiyorum. 1, 2 sık iğne. Sadece ilmeklerin ön kısımlarını alıyoruz. Arka tarafları kalıyor arkadaşlar. İkisini birlikte örüp eksilttim. Tekrar 2 sık iğne yapıyorum. Toplam 8 adet eksiltme yapacağız. 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 9. sıradayız arkadaşlar. 2 tane sık iğne yaptım. Bakın ön taraflarını alıyorum sadece ilmeklerin ve eksilttim arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğnemizi örelim sıra sonunda kalan ve kapama işlemini yapalım. Bakın kapama yaptım, zincir çektim. Bu 2 tane görünen başak kısmını atlıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum arkadaşlar. Eğer karıştırırsanız burada ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şurada bir sıra daha örelim. Ondan sonra gözleri ve burnu yerleştireceğiz. Hemen bir sıra daha örelim arkadaşlar. Bir tane zincir çekelim. Kapama yaptık. Bir zincir çektik. Hemen dibine batıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına geldim. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kadar ördük, yeterli benim için. Bir tane eksiltme yaptım en son. Şimdi gözlerimizi takacağız arkadaşlar. Ben bunun için yeşil bir göz kullanmıştım. Şöyle 10 milim kalınlığında yeşil bir göz. Ama bu sefer farklı renkte bir göz kullanacağım. Ama siz eğer isterseniz şöyle bulamazsanız bu renklilerin fiyatları da bir tık daha pahalı oluyor. Ama böyle siyah düz bir göz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben renkli göz seviyorum. Elimde de var bolca. O yüzden kullanacağım arkadaşlar. Kahve tonlarında bir göz kullanacağım. Şöyle 10 milim arkadaşlar. Vidalı göz yerleştireceğiz şimdi sizinle. Evet arkadaşlar, şöyle yerleştirdim ben gözlerimi. Şöyle bakacak. Tamamdır. Şimdi bakın şuradan sayalım. 1, 2, 3. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sıramın bitişi, 7. sıramın başlangıcı arkadaşlar. Buraya gözlerimi yerleştiriyorum. Tam şu kısım. 6'nın bitişi, 7'nin başlangıcı. Şöyle yerleştirdim ben. Şöyle baz aldım. Şu ilmek kısmı var ya, şu kısım hatta. Şu kısmı görüyor musunuz? Bunu ortalayacağız. Bir dakika. Şöyle ortalayalım. Ve rastgele bir yere koyuyorum. Bakın göz kararı şu ilk başladığımız kısım var ya, kapama yapıp zincir çektiğim yer. Onu ortalayacağız arkadaşlar. Şöyle ortaladık. 2 tane burasında kalacak sık iğnem. Bakın. Şöyle 2 buradan, 2 burun için, 2 de bunun için yapacağım. Toplam 6 tane arada sık iğnesi kalması gerekiyor. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Böyle. Tabii bir tıktan buraya koyarsak daha güzel olacak. Yani önemli olan şu arada 6 tane sık iğne bırakmanız. 2, 4 ve 6. 6 tane sık iğne bırakıyoruz. Gözlerin şu dış kısımları dışa gelsin. Tamamdır. Şimdi kapatacağız arkadaşlar gözlerimizi. Şu vidalı göz olduğu için bastırıyoruz. Bir tane ilk tıka yaptım.
Şimdi bu işlemi kesinlikle yapıyoruz arkadaşlar, gözlerde. Eriteceğiz. Böyle kapanacak. Bunu da yakalım. Bu şekilde arkadaşlar yaktık. Burası kilitlenmiş oldu artık gözlerimiz. Şimdi burnunu yapacağız. Şöyle bir renk yine kadife ip kullandım. Elinizde ince ipiniz varsa onu da birkaç kat şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen sayıyorum. 2 burada bıraktım. 2 tane de burada bıraktım. Şu ortadaki ikiye tam gözleri taktığım yerin hizasına 6 ve 7'nin arasına yapıyorum arkadaşlar. Şuradan bir yerden batıyorum ve buradan çıkıyorum. Bakın şöyle battım ve çıktım. İpimi biraz uzun bıraktım. Hemen buradan da batıyorum arkadaşlar. Çıkarttım. Böyle gözükecek. Şimdi şuradan batıyorum arkadaşlar, tam ortasına. Şu ilmeğin olduğu yer tam ortası. Şurası. Battık. Çıkarttık. Ve tam şu kısım. Bakın. Burnumuzun şu şekilde buraya bir T harfi yapıyoruz. Şunun hemen bakın, hafif böyle elim bunu iğneyle kaldırdım. Bu hizanın içinden tam orta noktasından girdim. Ve burnumuz hazır arkadaşlar. Şunu da buradan çıkardım arkadaşlar. Şuradan içeriye koyayım mı? Orada bağlayacağız. Bu şekilde elimizle düzeltiyoruz. İğneyle işimiz bitti arkadaşlar. Bakın şurada şöyle 2 tane ucumuz olmuş oldu. Bunları bağlayabiliriz. Buraya sağlam olur. Çok aşırı sıkmayın. Burnun şeklini bozmayın. Önden kontrol ederek yapın. Şurasını. Çok aşırı sıkı olmasın arkadaşlar. Bu şekilde. 2-3 tane düğüm atalım. Fazlalık ipimizi keselim. Devam edelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden sıramıza. Bir sık iğne, bir eksiltme yapıyorduk bu sırada. 8 tane eksiltme yapacağız. Toplam 16 tane sık iğnemiz kalacak. Sıra sonunda bir tane eksiltme yapmıştık. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yine hepsini önden alarak eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne, bir eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Sonuncu eksiltmemi sıra sonunda yaptım. Bir tane kapama yaptım. Zincir çekmiyorum arkadaşlar. Sadece kapama yaptım ve ipimi burada keseceğim. Çok aşırı uzun kesmiyorum. Çünkü bu ipte dikiş yapmayacağız. Bu uzun bile. Şimdi iğnemizi takalım ve düzeltelim arkadaşlar. Bakın. Burayı detaylı izleyelim lütfen. Dikkatle bakalım. Şimdi ipim dışta gözüküyor, bakın. Şurada gözüküyor. Hemen şu dipten batıyorum ve bunu içeriye alıyorum. Ve hemen bakın şu yanı görüyor musunuz? Şu kısım. Şurayı gördünüz mü? Bunun dibine batıyorum ve burada bunu saklıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipi alıyorum. Şuradan ufak ufak saklayarak birkaç tane ilmeğin arasından geçiriyorum. Tamamdır arkadaşlar. İpimizi kesebiliriz. Şimdi kafamızı dolduralım. Kafamız bitti. Dolduralım arkadaşlar. Şöyle elyaf kullanacağım. Kafamızı doldurma işlemi bitti arkadaşlar. Şu şekilde gözüküyor. Güzelce doldurdum ama buralarının da açılıp yünlerin çıkmasına, elyafların çıkmasını istemiyoruz. Ona dikkat edelim. Çok aşırı da doldurmayın arkadaşlar. Benim bir tık fazla bile olmuş. Bunları da düzeltelim. Tamamdır. Şimdi gövdeye geçiyoruz. Şimdi ilk ayağı ördüm arkadaşlar ben. Onun da şu kısmını göstereceğim size. Şu ipi kapama yapıp çıkardım içinden. Bu ipi alıyorum. Ve yine bakın şöyle dışta kalmasın diye iç kısmına batıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan alttan. Ve buradan bunun üstünden batarak bunu buraya sabitliyorum. Bu şekilde. Bunu bu zaten içine koyacağız. İlk ayak bitti. Şimdi diğerini sizle birlikte örelim. Bir tane ipimi aldım. Yine sihirli halka yapıyorum. Bir tane buraya zincir yaptım. Sabitliyorum. Bunu saymıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
6 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan tutup çekiyoruz. İlk sık iğnemizin tepesine batıyoruz ve kapatma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen onun dibine zincir çektiğim yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Üçüncüye arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şu anda 2 sık iğne bir arttırma olmuş olacak. 2 defa yapacağız. Toplam 8 tane sık iğnemiz olacak. İkinci sıranın sonunda. Ve arttırmamızı yapalım. Şimdi 2, 4, 6 ve 8 kapama yaptım, zincir yaptım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum ve içinden geçirip kapama yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum, zincir çektiğim yerin dibine. 10 tane sık iğnem olacak arkadaşlar. Şimdi bu sırada 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. 3 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Toplam 2 defa arttırma yapacağız. Bir 3 sık iğne daha örüyorum. Bu 2. Bu da 3 arkadaşlar. Şuraya arttırma yapıyoruz. Son sıra sonunda arttırma yaptım. Kapama yaptığım yer zincir çektim ve ilk ördüğüm sık iğnemin tepesine batıyorum ve bir zincir çıkartıyorum kapatıp. Hemen bunun dibine batıyorum. 10 tane sık iğnem vardı arkadaşlar. Bu sırada 10 tane sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan hepsine batarak örüyoruz. Bitti arkadaşlar ve kapama işlemini yapıyoruz. Ayaklarımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk ayağımıza batacağız ve kapama yaparak birleştireceğiz. Şimdi burada toplam 10 tane sık iğnemiz vardı. Ama bakın şu kısım, şöyle göstereyim. Bu zincir çektiğimiz yer şurası ve kapama yaptığımız yer. Şurası, ikisi de aynı ilmek aslında arkadaşlar, sık iğne. Yani bu kapama yaptığımız için böyle duruyor. Şimdi bunu göstereceğim arkadaşlar size. Şuraya koyuyorum. Hemen bakın şuraya. Bu zincir çektiğimiz yerin yanındaki şu boşluğa batıyorum arkadaşlar ben. Buraya battım. 2 tane zincir çekmiştim. Şöyle zincirim. Battık. Bir tane buradan ilmek çıkardım. Bunun içinden geçirdim. Tekrar göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Buraya geldim. Buradan hemen zincir çektiğim yerin yanında kapama yaptığım yerin bir tane ilmek çıkardım ve bunun içinden geçirip kapama yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine bir tane ilmek belirleyici takacağım. Taktım. Bunu kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10'uncuya battım arkadaşlar. Şimdi zincir çektiğimiz kısımlara geldik. Şöyle durması gerekiyor. Bakın. Şimdi şuraya batarsak bu fazladan ilmek demek olacak. Biz 10 taneyi ördük arkadaşlar. Bu kapama yaptığım yerin yanı. Zincir çektiğim yere 2 tane, bu ikisine sık iğne yapacağım bir tane. Ama burada delik olsun istemediğim için buraya bir tane batıyorum. Hemen zincir çektiğimiz yerden de sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın aldık. Şu ikisi. Şöyle. Görüyor musunuz? Batırıyorum. Bu ikisi. Bez olduğu için biraz bazen gözükmüyor. Hemen ilk zincirimin tepesine battım. Bakın üçünü birlikte çıkartıyorum. Ve delik oluşmamış oluyor. Hemen yanına gidiyorum. Şu üstteki bakın. Üstteki kısımlarını alarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi şuraya batmayacağız. Bunu şöyle alıyoruz arkadaşlar. Çıkardık. Yanındakine batıyoruz. Ve bir tane sık iğne yaptık. Sayacağız arkadaşlar burada. Bu birinci yapmış olduğumuz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve buna da yaptığımızda 10. olacak arkadaşlar. Örerek devam edelim. 10 tane olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm arkadaşlar. Bakın şimdi ilk yaptığım sık iğnem burası. Buna gelip batarsam ben ne olacak? Burası çok boşluk duracak arkadaşlar. O yüzden şuranın ortasından batıyor, pardon 10 tane yaptım. Buraya 2 tane zincir yapmıştık. Onu yapmayı unuttuk arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. 1 ve 2. 2 tane zincirimizi de örelim. Bakın 1 ve 2. Batacağız. Şu birinci zincirimiz. Bu ikinci zincirimiz. Birer tane sık iğne yaptım.
Şimdi bu ilk kapama yaptığımız yere, ilmek yaptığımız yere batıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen buraya batıyorum. Bakın böyle batarsam delik oluşacak arkadaşlar. Gördünüz mü bunu? Ben bunun oluşmasını istemiyorum. O yüzden bakın açıyorum. Buraya batacağız. Ama şuraya bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Ve buraya bir tane batıyorum ve kapamamı yapıyorum arkadaşlar. 3 tane ilmekle bir tane zincir çektim. Şimdi bakın toplam buraya 2 tane zincir çekmiştik. Bir tarafına 2, bir tarafına 2, 4 tane sık iğnemiz oldu fazladan. Burada da 10 tane, burada da 10 tane var. Toplam 24 tane sık iğnemiz oldu bu sırada arkadaşlar. Şimdi bir sıra, iki sıra boyunca bu 24 tane sık iğneyi eksiltme arttırma yapmadan öreceğiz. Hemen zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Siz burada ilmek belirleyici takabilirsiniz yine. Anlayamazsanız. Şu ilk yaptığınız sık iğnenin tepesine ilmek belirleyici takın arkadaşlar. Bu şekilde 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 24 tane sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. Şu kısımları göstereyim, sonra kalanını örüp geleceğiz arkadaşlar. Bakın bütün hepsinin tepesine batıyorum. Bakın buradakilerin hepsinin tepesine batıyorum arkadaşlar. Toplam 24 tane olacak zaten. İlmeklerinizi sayarak ilerleyin. Benimle birlikte örürseniz hızlandırma falan yapmadan çok net bir şekilde tarif ortaya çıkar. Herhangi bir eksiklik vermiyorum arkadaşlar. Tarifler olduğu gibi sizinle birlikte çekiyorum, örüyorum. Birebir aynısı oluyor. Kesinlikle kesip de arkada farklı bir şeyler örmüyorum arkadaşlar. İlk sırayı birlikte örmüş olduk. Bakın buraya kadar sayın. 24 tane sık iğnemiz olacak. Şurası kapama yaptığınız, bu da zincir çektiğimiz ilmek. O yüzden bu şekilde gözüküyor. Kapama, zincir. Bu da ilk sık iğnem. Bunun tepesine batıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Yine dibine batacağım arkadaşlar ilk sık iğnemi. Hemen ilmek belirleyicimi tekrar takacağım. Ve kalan 23 tane sık iğnem olacak. Onları da öreceğim. Toplam bu sırada yine 24 tane sık iğne örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu da göstermek istiyorum. Bakın şurada küçük bir deliğimiz oluştu bizim. Şu kısımda. Gördünüz mü? Eğer bakın böyle delikleriniz olursa herhangi bir yerde, bakın şurada var, bir de şurada var. 2 tane. Bunları en son düzelteceğiz arkadaşlar. Nasıl yaptığımı size göstereceğim. İlla ki kalıyor çünkü bu birleştirme kısımlarından dolayı. Hangi tarifi uygularsanız uygulayın, kalacaktır. Ama biz minimuma indiriyoruz gösterdiğim taktiklerle. Şimdi arkadaşlar 8. sıramıza geçtik. Burada 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Ben kapama yaptım. Bir tane zincir çektim. Zincir çektiğim yerin hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum. Toplam 2 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir tane eksiltme yapıyorum. Buraya. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. 2, 3, 4. Bir tane daha eksiltme yapıyorum. Bakın ön kısımlarından alıyoruz arkadaşlar. Sadece ön kısımlarını aldık ilmeklerin. İkisini birlikte ördüğümde bu eksiltme olmuş oluyor. Şimdi yine 4 tane öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 2 oldu. 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. 4 tane sık iğne, 1, 2, 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğnemiz kaldı sıra sonunda. Onları da örelim. 1 ve 2 arkadaşlar. Kapama yaptığım, zincir çektiğim ilmeğim o. O ikisini atlıyorum. 2 tane sık iğne gibi gözüken başa atladım. İlk sık iğnemin tepesine battım. Bir tane kapama yaptım. Zincirimi çektim. Hemen bir tane sık iğnemi yaptım. İlmek belirleyicimi de taktım arkadaşlar. Şimdi 9. sıradayız. Bu sırada 3 tane sık iğne öreceğiz. Hemen birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. Bu da üçüncü. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Şimdi 9 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Şimdi 4 tane sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Sıra sonumuza geldik. Şu anda 18 tane sık iğnemiz var. Hemen ilk sık iğnenin yaptığımız tepesine batıyorum. Kapama işlemini yapıyorum ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen bir tane de sık iğne yapalım yanına. Zincirimizi çektiğimiz yerin dibine hemen yaptık. Şimdi tekrardan 3 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Birinciyi ördüm. Şu 2 ve 3. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yine eksilttim. Şimdi 7 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi tekrar bir tane eksiltme yapıyorum. Ön kısımlarını aldım. Sadece ilmeklerin 2 ilmeğin ve birlikte ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1,
2, 3 ve 4 arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi çıkartıyorum ve batıyorum arkadaşlar. Kapama işlemini yapacağız. Şimdi artık zincir çekmiyorum. 10. sıradayız. Bitti gövdemiz. Şöyle ipimi biraz uzun bırakacağım burada. Şöyle göstereyim. Çünkü dikiş yapacağız arkadaşlar bu iple. O yüzden biraz uzun bırakıyorum. Şöyle şu kadar yeterli olur benim için. İçinden çıkartıyoruz. Uzun bile kesmişiz. Şimdi burayı düzeltelim. İğnemizi takalım arkadaşlar ipimize. Bakın. Şimdi şu hemen yanına 1 2 ikinciye geldim. Bunu geçirdim iğnemi. Bakın. Şöyle saydım, şu kapama yaptım. Şurayı geçtim. Hemen ikinciye geldim. Bu şekilde geçirdim. Sonra hemen bakın şurayı görüyor musunuz? Gözüküyor zaten. Hemen bunun tepesinin şu yarım şekilde bu tarafı bıraktım. Burada kalan tam ortasından girdim ve bunu buraya sabitledim. Temiz bir görüntü olmuş oldu arkadaşlar burada da. Şimdi bu arkadaş duracak. İğnemizi şöyle kenarıya koyalım. Bunları kullanacağız. Şimdi bunun içini dolduracağız. Dolduralım arkadaşlar. Bacaklardan başlayıp doldurabiliriz. Arkadaşlar doldurma işlemini yapmadan önce şey gösterecektim. Unuttum, pardon. Şu bacağın içinde şöyle bir ipimiz vardı. Hatırladınız mı? İlk yaptığımız kısım var ya, bacakta. Kalmıştı, kapatmıştık. Zincir çekmiştik. Onu alalım arkadaşlar, takalım. Hem onu saklayalım. Hem de şu delik kısım vardı ya, onu kapatacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle birazcık açtırıyoruz. Bunu da göstermiş olacağım size. Şöyle hemen şuradan bir yerden çıkartıyorum. Yeri çok önemli değil. Hemen şu karşısına geçiyorum. Bu şekilde. Aslında biraz rastgele oluyor arkadaşlar bu işlem. Hemen şu karşıdan. Bakın şu delik olan kısım onun olduğu yerden çıkmaya özen gösterdim. Bakın artık delik kalmadı arkadaşlar. Kapalı gözüküyor. Şimdi bunu saklayacağız. Şu rastgele batarak ilerleyeceğim. Birkaç tane çıkarttım. Bunu da içine saklayacağım arkadaşlar böyle. Gayet temiz bir görüntü oldu gördüğünüz gibi. Artık doldurabiliriz. Arkadaşlar şimdi kulaklara geçiyoruz. Şöyle ben bir tanesini yapmıştım. Şimdi diğerini sizle beraber yapacağız. Yine ipimizi aldık. Hemen parmağımızdan doladık. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Sihirli halkanın içine kapatma olarak sayılıyor. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6 sayalım. 2, 4, 6. Şu ucundan tutuyorum arkadaşlar. Böyle tutmayın. Böyle tutarsanız kapatamazsınız. Uç kısmından tutuyorum. Şöyle yardım ederek. Kadife ip biraz zor oluyor. Çıkartalım. Böyle çekerek kapattım. Dolu bir şekilde kapanıyor zaten. Şimdi şöyle hemen ilk sık iğnemin tepesine battım ve kapama işlemi yaptım arkadaşlar. Bu aşamada ilmek belirleyici kullanacağız. Hemen bakın yanındakine, normalde bir tane zincir çekip hemen dibine yapıyorduk ya, kulaklarda öyle değil. Yanındakine geliyorum. Hemen batıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu yaptığım ilk sık iğne bizim belirleyici ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. Buraya ilmek belirleyici takalım. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. 6 tane arttırma yapacağız arkadaşlar toplam. Hepsini arttırıyoruz. Bütün sık iğneleri arttırarak örüyoruz arkadaşlar. 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıramızın başına geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Oraya hemen bir tane sık iğne yaptım. Onu hemen yine tekrar aynı yere başına ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapmıştık. Bir tane artırma yapalım. Şu anda 3. sıradayız. Bir sık iğne, bir artırma. 18 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bir sık iğne, aynı yere 2 tane yapıyorum. Artırma oluyor arkadaşlar. Bir sık iğne, bir tane artırma. Bir sık iğne, bir tane artırma. Bir sık iğne ve bir tane arttırma yapıyorum sonuncu ilmeğime. İlk olan sık iğnemi çıkarttım, buradan ilmek belirleyicimi. İlk sık iğnemin
Sıramın başındaki sık iğne bu. Batıyorum. Hemen bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere takıyorum arkadaşlar. Kesinlikle kaybetmiyoruz burada bunu. Şimdi 18 tane sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra öreceğiz. Örelim birlikte. Ördük arkadaşlar. Sıramızın başına gelmiş olduk. Hemen ilmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrar içine bir tane sık iğne yaptım aynı yere. Hemen ilmek belirleyicimi taktım arkadaşlar. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. Birini ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ilmek belirleyiciyi taktığım yer. Birinci sık iğnem 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ördüm. 8 ve 9'a şu yanındakilere eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum ön kısımlarından alarak arkadaşlar. Şimdi 7 tane sık iğne daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yine 8 ve 9'a birlikte battım ve ördüm arkadaşlar. Eksiltmemi yaptım sonunda. Hemen bir tane zincirci ama sık iğne yapıyorum. Pardon, zincir dedim. Sık iğne olacak. Bir tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi 16 tane sık iğnem kalmıştı. 4. sırayı bitirdikten sonra 5. sırayı bitirdikten sonra 6. sıradayım. Şimdi 16 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 16 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen oraya bir tane sık iğne yaptım. Bu yeni sıramın sık iğnesi biliyorsunuz. Şimdi artık 8. 7. sıraya başladık arkadaşlar. 3 tane sık iğne örüyorum. 2, 3. Bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kalan 3 tane sık iğnemi de örüyorum. 2 ve 3. Sıramızı tamamladık. Şimdi buraya geldik hemen. Aynı sık iğnemizin tepesine battık. 14 tane sık iğnemiz var şu an. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım. 1, şununla 2, 3, 4 ve 5. 6 ve 7'yi eksiltiyorum arkadaşlar. Birlikte ördüm. 5 tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sonda kalan 2 tane sık iğnemi de eksiltiyorum arkadaşlar. Toplam şu anda 12 tane sık iğnemiz kalmış oldu. Şimdi hemen yeni sıranın ilk sık iğnesini yaptım. İlmek belirleyicimi tekrardan taktım arkadaşlar. 12 tane sık iğnemiz var. Bunları artırma eksiltme yapmadan 3 tur boyunca örüp gelelim arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Buraya her geldiğinizde bir sıra tamamlanmış olacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimizi götürdük. Çıkarttım. Yerine hemen bir tane sık iğne yaptım. Yeni sıramdayım. Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyicimizi taktık. Şimdi bu sırada 4 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. 12. sırayı örüyoruz. 2, 3, 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. 5 ve 6'yı eksilttim. Birlikte ördüm arkadaşlar. Hemen buraya ilmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrar sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Taktık. 10 tane sık iğnem kaldı. Şimdi 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 10 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. 15. sırada görüşeceğiz. 13 ve 14'ü örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 15. sıradayız. İlmek belirleyicimizi çıkarttık. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptık. İlmek belirleyicimizi tekrar taktık. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2 ve 3. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 3. 4 ve 5'i birlikte örmüş oluyorum yani. Eksiltmemi yaptım. Bitti arkadaşlar. Kulak. Başka sıra örmeyeceğiz. Artık kapama işlemini yapıyoruz. Şimdi bakın. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Bu böyle yaptığım son sık iğnem. Başa gelecek şekilde aldım. 4 tane sık iğne de kapatacağım. Şu kısmı kapatacağım. Yani dikme gibi düşün ama örerek dikeceğim. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. 4 ilmekte yapacağım bunu. Bakın şu ilmekler karşılıklı gelecek şekilde koydum. Bir tane burada fazla, bir tane burada. Hemen şunun dibinden bakın şuradan hemen tek ilmek gibi gözüküyor. Buradan batıyorum arkadaşlar ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tam karşısından batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın 2 ilmek karşılıklı denk geliyor zaten. Hemen battım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın şuradan da batacağız.
şu sonuncu, bakın şu son tek kalan ilmek var ya, şurada batıyorum. Bu şekilde örüyorum ve bitiyor arkadaşlar. İpi biraz uzun keseceğim. Çünkü dikme işlemi yapacağız bununla kulakları. Şöyle kesiyorum. İçinden de çıkardım. Kulaklar da hazır arkadaşlar. Şimdi kolları yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yine sihirli halkamızı yapacağız önce. Hemen sihirli halkamı yaptım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar içine. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapatıyorum. Sayalım önce. 2, 4 ve 6. Kapatıyoruz arkadaşlar sihirli halkamızı. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batacağım. 2, 4 ve 6. Şurası oluyor arkadaşlar. Tepesine battım. Kapama işlemini yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Yanına geldim. Bir tane daha sık iğne yaptım. Ve bir tane arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. 6 tane sık iğnemiz vardı. 8 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 2 defa arttırma yapmış olacağız yani. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmak arttırma demek. Yaptık arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 8. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi bu sırada 8 tane, bir tane zincir çektim. 8 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Hemen zincir çektim. Yerin dibine battım arkadaşlar. Örüyorum 8 tane sık iğnemizi. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 8. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine bir tane daha öreceğiz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar. Kapama işlemini yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırada eksiltmeye geçiyoruz. 2 tane sık iğne örüyorum. Dibine battım hemen zincirin. 2. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Önden aldım. 3 ve 4'ü birlikte ördüm. Yani eksiltme yaptım. Şimdi 1 ve 2. 2 tane sık iğne ördüm. Ve son 2 ilmeğimi de eksilttim arkadaşlar. Bu şekilde. Geldik sıranın, bakın zaten belli oluyor sıranın sonuna. Hemen burada bir tane kapama yaptım. İpimi biraz uzun olacak şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Kolumuz da bitti. Çok aşırı uzun yapmayın. Çok aşırı kısa da olmasın. Çünkü dikiş yapacağız bu iple. Şu kadar yeterli. Şu aşağıda kalan sallanan sihirli halkanın ipi var. Onu da kestim. Şöyle içine tıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle ipimizi geçirelim iğnemize. Bakın. Yine aynı işlemi yapacağız. Bu tarafa değil. Bu tarafa doğru. Yani sağ tarafa doğru. Benim şu an sağımda. Sağ tarafa doğru. 1 ve 2. İkinci gözüken ilmeğin ikisinin altından giriyorum. Ve şurada çıkan bunun üst ucundan batıyorum. Tek taraflı. Ve hazır arkadaşlar. Bunu buraya bu şekilde sabitledim. İğnemizi çıkaralım. Şimdi dikme işlemine geçeceğiz. Ben bu koldan bir tane yapıp gelmiştim. Siz de yapacaksınız. 2 tane olacak toplam. Dikme işlemine başlayacağız. Şu gövdeyi biraz daha doldurmak istiyorum. Yeterli. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu zaten kapatıp hazırlamıştık. Şuraya ipimizi güzelce geçiriyoruz. Gövdenin ipi. Şunları çekeyim daha rahat anlaşılsın. Önce gövde ve kafayı birleştireceğiz. Şimdi şu, bakın şurada bir çizgimiz var, gördünüz mü? Bunun olduğu yere doğru şöyle göz kararı koyacağım ve ayarlayacağım. Şöyle yamuk olmasın arkadaşlar. Bu şekilde bunu buraya dikeceğiz. Şöyle benim çöp şişlerim var arkadaşlar elimde. Herkesin evinde vardır zaten. Onlardan yardım alıyorum. Çünkü kafa çok hareket ediyor. Şimdi hemen arkasını şöyle, önünü önce ayarlayın. Şu şekilde durmasını istiyoruz. Arkaya gelin. Zaten bakın 2 nokta kesişmiş arkadaşlar. Bu şekilde hemen yukarıya, şöyle daha açıklayıcı olsun istiyorum ama bakın şu kısımları almıyorum. Böyle böyle alarak dikmiyorum arkadaşlar. Ortalardan dikiyorum. Yani nasıl göstereyim. Şuraya battım mesela. Şu karşının ilmeğin ortasından çıkıyorum. Bakın bu kanadı var. Ön kanat ve arka kanat olarak ayıralım. Şuradan ve şuradan ortadan çıkıyorum. Şuraları tek tarafta alarak örmüyorum. Alt kısımda da aynısını yapacağım. Bakın şu ortadan çıkıyorum hep. İlmeklerin ortalarından çıkarak dikiş yapacağım. Burayı denkledik. Sabitledik. Ve bu şekilde dikeceğiz hepsini. Bakın bunun da ortasından aldım.
Dikme işlemimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde siz de dikeceksiniz. Son kısımları da diktim. Bunu şuradan şöyle son artık. Onu da bağladım. Şuradan kafadan ilerlete ilerlete. Biraz gezdiriyorum bakın ipi. Aynı battığım yerlerden batarak gezdiriyorum ki sağlam olsun. Tamamdır. İpimizi kesebiliriz. Bunları da çıkartalım arkadaşlar. Kolları takacağız arkadaşlar. Dikiş işlemine başlıyoruz. Şimdi kollardan başlayalım. Kafayı yaptık zaten. Diktik beraber. Şimdi şöyle içini dolduruyoruz kolların. Tığın arkasıyla yapacağım ben. Çok koymanıza gerek yok arkadaşlar. Tamamdır. Bu yeterli. Şimdi ben göz kararı yerleştirmiştim. Şöyle yine bir ölçü vereyim size. Gözün bitiminin hemen şu birinciye atladım, ikinciye yapmışım. Birinciye atladım, ikinciye yapalım bunu da. İkisi eşit olsun. Şu dibinin bitiminden yapmıştım ben. Şöyle. Boynun bitiminden yaptım. Bu şekilde yapalım. İğnemizi takalım arkadaşlar. Şimdi dikebiliriz. Şuradan aşağıdan bir onun olacağı kısmı, dikeceğim kısmı şöyle çıkartıyorum. Bunu da çıkartalım artık. Şimdi şuradan alarak ucundan buraya gelecek kısmı alarak dikiyorum arkadaşlar. Böyle. Bir aşağıdan bir yukarıdan alarak dikişimizi yapalım. Zaten küçük bir ürün. Tek taraflı alıyorum. Bir tane buradan. Bir tane de yukarıdan aldım. Arka tarafına geçtim. Bir tane alttan aldım. Bir tane yukarıdan aldım. Alttan alıyorum. Hizalayarak alıyorum gözümle. Hemen bakın şuradan da bütün ilmekleri batacağım. Bunu da aldım. Şu dibi kaldı. Hemen bakın şu boynunun olduğu yerden alıyorum. Battım. Ve şuradaki sonuncuya da batıyoruz. Şu boynundan batıyorum hemen dibine. Bu kısmı sabitliyorum arkadaşlar. Sonra da saklayacağız. Bu şekilde duracak kollardan. Hemen battığım yerin dibinden batıyorum. Rastgele bir yerden çıkartıyorum. Sonra da kesiyorum arkadaşlar. Kollar da hazır. Hazırsanız tulumuna başlayalım arkadaşlar. Tuluma başladık arkadaşlar. Yeşil ipimi aldım. Siz bu tulumu buna sabit kalmayın bu tarafa. İstediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Hemen ipimi şöyle doladım tığıma. Tekrar göstereceğim bunu. Bakın ipimi aldım. Böyle tuttum. Tığımı da buradan geçirdim. Şöyle bir tur tığımın etrafında döndürdüm arkadaşlar. Hemen içinden bir tane ilmek geçirdim. Zincir olmuş oldu. Şimdi bunu buraya sıkıştırdım. Şimdi 14 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Bakın şu kapatma zinciriydi. Bunu saymıyorum. Bakın şunu saymıyorum. Gelip buraya batmayın lütfen. Bunu saymıyoruz. Hemen yanında ilk yaptığımız zincir var. Onun tepesine batıyoruz. Ve bir tane şöyle karşılığını getirelim. Şöyle duracak. Şuraya batıyoruz. Batıyoruz arkadaşlar buna. Bir tanecik içinden ilmeği çıkardım ve bunun içinden de geçirdim. Kapama yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Şimdi hemen battığım yerin dibine arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Gelen bütün zincirlerin şu tombul yerleri var ya, oralara tekli alarak aynen bunun gibi sık iğne yapacağız. Toplam 14 tane. Bakın şöyle almıyorum arkadaşlar. Şöyle almıyorum. Burası önemli. Şu tek kalan üstteki şu tombul kısımları alıyorum. Elimle düzelterek. İlki birazcık zor oluyor ama alışıyorsunuz arkadaşlar. Toplam 14 tane sık iğne yapacağız bu şekilde. Bakın şuradan batıyorum. Sadece üstteki tekli kısımlar önemli. Şu kısımları alıyorum sadece.
Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Kapama yaptım. Zincir çektiğimi atladım ve ilk sık iğnemin tepesine batıp kapattım arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 tur boyunca 14 tane sık iğneyi örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim, ben dibine batıyorum. 14 tane sık iğne örüp geleceğiz arkadaşlar 2 tur boyunca. Ördük arkadaşlar. Şimdi bakın, bacak kısmımız, tulumumuzun bacak kısmı bitti. Ben bir tane daha ördüm şöyle bundan. Siz de aynı şekilde örün arkadaşlar, bir tane daha. Şimdi bunun bu kısmını kapattım. Zincir çekmedim, kapama yaptım, içine koydum, sakladım ipini. Diğerlerinde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bunda kapama işlemini yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen geliyoruz. Bakın şu çizginin olduğu yer var ya, kapama işlemi yaptığımız, ilerlediğimiz sıra. Buraya toplam 16 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şuraya hemen batacağız. 14 tane sık iğnemiz olacak, pardon. Toplam 28 tane sık iğnemiz olacak iki ayağı birleştirdiğimizde. Şimdi şunu göstereceğim size. Şuraya diyelim battık, tamam mı? Kapama yaptığımız kısım, bakın şurasını görüyor musunuz? Kapama yaptığımız yer. Şu ikisi oluyor. Şu ikisi. Burası önemli. Ben buraya battım. Sayıyorum hemen. Burası birinci sık iğnem olacak. Şu kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu şekilde şu ara yere batmıyorum. Şu ara yere de batmıyorum arkadaşlar. Onları saymayacağız. Yani önemli olan burada sayarak ilerlememiz. Şimdi buna hemen kapama yaparak birleştirdim ikisini. Örmedim sık iğne. Hemen buraya bir tane sık iğne ördüm. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. Buraya ilmek belirleyici takıyorum. Zincir çektiğim yerin dibine sık iğne yaptım. Ve buna ilmek belirleyici taktım arkadaşlar. Şimdi önüme gelen bütün ilmeklere sık iğne öreceğim. Toplam 14 tane olacak. Birini örmüştük. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14.'yü ördüm arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bakın geçerken şurada boşluklar oluşacak yine. Burası benim ilk sık iğnem, burası. Şu arayı direkt böyle ördüğümde boşluk oluşacak arkadaşlar. Oluşmasını istemiyoruz. Onun için hemen şuraya batıyorum. Bir tane çıkardım. Buraya geldim. İlk sık iğnemin tepesine de battım, çıkardım. Ve ikisini birlikte ördüm arkadaşlar, boşluk oluşmasın diye. Bu şekilde. Şimdi hemen gelelim yanına, bir tane sık iğne yapalım. 1 oldu. Bunda da 14 tane olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve şurası da 14 arkadaşlar. Şimdi kapama yapacağız. Ve yine boşluk olmasın diye, şurada arkadaşlar, şurada boşluk olmasın diye bu ortaya batıyorum. Çok uzak çünkü ara mesafesi. Ve hemen buraya da batıyorum arkadaşlar. Kapama işlemini bakın ikisinin içinden birlikte geçirdim ve yaptım. Bacaklar hazır. Bir tane zincir çektim burada. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 6 tane sık iğne öreceğiz şimdi. Hemen zincir çektiğim yerin dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına geliyorum, yapıyorum. Toplam 6 tane sık iğne öreceğiz. 3 oldu. 4, 5 ve 6. Siz burada yine ilk sık iğnemizin tepesine ilmek belirleyici takabilirsiniz. Karıştırmamak için. Ben de takayım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Sadece ön kısımlardan alıyorum. Bakın. 6 ördüm. 7 ve 8'i birlikte örüyorum. Ön kısımlarını alıp sadece. Şimdi arkadaşlar ördüm. Bir tane eksiltmemi yapmış oldum. 12 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyorum arkadaşlar burada. Eksiltmemi yaptım. 6 tane sık iğne var. Onu öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada kapama işlemini yapacağız. Şunu da örmeyi unutmuşuz. 6. Şimdi kapama işlemini yapacağız. Bir tane burada, bir tane burada. Kapatıyoruz. İlk sık iğnemizin tepesine battık, kapattık. Zincirimizi çektik. Şimdi hemen oraya bir tane sık iğne yapalım. Hemen tepesine ilmek belirleyicimizi taktık arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3. 3'te kalmıştık arkadaşlar. 3 tane sık iğne ördük. 6 tane olacak, toplam 4,
5 ve 6. Bir tane eksiltme yapıyorum. 10 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha eksiltme yapıyoruz. 11 ve 12'yi birlikte örmüş oldum. Tek ilmek haline geldi. 1, 2, toplam 6 tane de sık iğne öreceğiz şimdi sonunda. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Ay pardon. Bunu örmüyoruz. Şimdi kapama yaptığımız yere hemen batıyoruz. İlk sık iğnemizin tepesi bu. Burası bitti arkadaşlar. Şimdi askıları yapacağız. Bunu kapatıyoruz. Bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Ve askıları yapacağız arkadaşlar. İpimizi kesmiştik. Bakın şöyle birazcık uzun kestim. Şu delikte olan kısımlar var ya, boşluklar. Onları kapatacağız. Önce şunu saklayalım arkadaşlar. Şu alttakini göstereyim size. İğnemize geçirdik. Bu tarafa doğru gidiyor bakın. Giden tarafına doğru ikinciye şöyle aşağıdan batıyorum. Geri dönüyorum. Ve şuradan hemen onun ilmeğin olduğu kısma tekrar batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. İki yerden tuttum. İpimi de geçiriyorum. İpimizi keselim arkadaşlar şurada. Tamamdır. Şöyle bir görüntü olacak. İpimizi de sakladık. Şöyle iç kısmı. Şimdi arkadaşlar şununla iç kısımdaki delikleri dikeceğiz. Hem bunu saklayacağız. Yine bakın. İpimi hemen geliyorum gerisinden ikinciye battım. Hemen onun olduğu kısımdan ortasına battım, sıkıştırdım. Bakın şuralarda küçük küçük delikler var. Şurada var mesela. Buradan hem saklamış olacağım. Batıyorum. Karşısına batıyorum. Hem ipimi geçirmiş oluyorum hem de daha hoş bir görüntü oluşmasını sağlıyorum arkadaşlar. Yani delik falan var diye düşünmeyin, üzülmeyin. Bunları böyle kapatmak çok kolay oluyor. Rastgele yapıyorum bakın ben bu işlemi. Yani deliğiniz nerede büyükse hata yapmış olabilirsiniz. Yani daha büyük delikler yaparsanız da bu şekilde kapatabilirsiniz. Bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen bu ipimi birazcık daha saklayacağım ben. Ve içinden geçire birkaç tane daha geçirdim. Çıkartıyorum ve kesebiliriz arkadaşlar. Kestik. Şimdi tulumumuzun askı kısmını yapacağız. Şimdi tulumun şu üst kısımlarını yapacağız arkadaşlar. Orta ilmeği belirledim bakın. Şurası benim orta ilmeğim. 3 tane bu tarafa, 3 tane de bu tarafa yapacağım. Orta ilmek 1 2 3. Üçüncü buraya geliyor. Diğer üçüncü de buraya geliyor arkadaşlar. 1 2 3. 1 2 3. Şimdi buraya ipimizi geçiriyoruz. İpimi çıkardım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bakın bu ipi de bununla yürüteceğim arkadaşlar içinde. Bir sık iğne yaptım. Bu ipimi aldım. Bunu tığımın üstüne koydum. Bir sık iğne de buraya yaptım. 2. Hala devam ediyorum ipimi yürütmeye. 3, 4, 5 ve 6 tane ördüm arkadaşlar. Hemen geri döndüm. Zincir çekmedim. Ve ilk sık iğnenin tepesine battım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Burada bir sıra 6 tane sık iğnemizi yapalım. Yaptık arkadaşlar. Şimdi tulumu 7 tane zincir çekelim. Ondan sonra da tulumu giydireceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Giydirelim arkadaşlar tulumu. Bu aşamada zincirimizi çıkardık. Şunu da kesebiliriz buradan. Dibinden kestim zaten yürüttüğümüz için.
giydiriyoruz tulumla. Tuluma giydirdim arkadaşlar. Siz de giydirin bu aşamada. Şimdi şöyle 7 tane zincir çekmiştik. Bakın şuradan koldan geçiriyorum 7 tane zinciri. Arkaya geliyorum. Şimdi bakın arka ortayı buluyorum, hemen şurası. 2 tane yanına, şuraya, bir de buraya. Toplam şu kısma batacağız. Hemen 2 yanına geldim. Buraya tığımla bir tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde zincirle beraber bağlamış oldum. Sık iğne yaptım. Yanına 3 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Toplam 4 tane olacak. Burayı da çok sıkı yapmışız. Üç ve 4. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane de buna zincir çektim. Şimdi bakın tulumun arkası da olmuş oldu. Bu ipi de alıyorum. Buradan bu zincirlerime. Hemen bunun ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kapama işlemi yapıyorum burada. Kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. İçinden geçirelim. Birazcık şöyle uzun bıraktım. Çok aşırı uzun bırakmayın. Saklayacağız bu ipi çünkü. Şu yeterli. Şu kadar bıraktım ve içinden geçirdim. Şöyle birazcık da elimle sıkıştırdım. Tamam. İğnemize batıyoruz. İpimizi geçirdik. Hemen bakın bunu saklayarak hemen şuradan batıyorum. Saklamak için. Yanından battım. Saklayarak gidiyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane de sağlamlaştırma ilmeği yapalım da çıkmasın. Şimdi saklayarak ilerleyeceğim bunu burada. Rastgele batıyorum. İpimizi kesebiliriz. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şapkasını yapmaya geçeceğiz. Arkadaşlar şapkayı yapmaya başlayalım şimdi. Bir tane sihirli halka yapacağız. Orta parmağımdan şöyle doladım etrafından. Şöyle bir tane zincir çektim. Bunu buraya sabitledim. 8 adet sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. İpimizi kapatıyoruz. Bu şekilde. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar. Şu ipi de döndürerek geçirelim. Bakın tığımın üstüne koydum. İçinden çıkardım. Bunun içinden geçirdim. Kapama yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi hemen zincir çektiğim yerin hemen dibine batıyorum. 2 tane sık iğne yapacağım oraya arkadaşlar. Yani bir tane arttırma yapmış oldum. Bakın bu ipimi hala üstünde yürütmeye devam ediyorum. Birkaç sık iğne yürüteceğim onu. Hepsini arttırma yapıyorum. 8 taneydi sık iğnem. Sıra sonuna geldiğimde 16 tane olacak. Yürütmeyi bıraktım arkadaşlar artık. Sabitlenmiştir. Burayı da örelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Son arttırmamızı yaptık. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 16. sık iğnemin tepesine battım. Yani aslında ilk yaptığımız sık iğne oluyor. Siz oraya ilmek belirleyici takabilirsiniz. Kapama yaptım. Hemen bir tane için zincir çektim. Zincir çektiğim yerin hemen dibine batıyorum arkadaşlar yine. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buranın yanına bir tane daha arttırma yapacağım arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma yapmış oldum. Şimdi tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sık iğne, bir arttırma şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Örüp gelelim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sonuncu arttırmamı yaptım. Hemen bakın kapama yaptığım, zincir çektiğim bu iki taneyi atlıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkarttım ve kapama yaptım arkadaşlar. Karşıdaki ilmekle bağladım. Şimdi bir tane zincir çektim. 2 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1, 2. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane şuradaki sık iğnemizi atlayacağız. 1, 2, 3 ve 4. Beşinciye bir tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir boşluk oluşacak burada. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. Birinciyi ördüm. İkinciyi de örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum şimdi. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapacağım.
Şimdi bir tane sık iğne örelim. Yanına arttırma yapalım. Yaptık. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Sayalım. 2, 4. 4 tane sık iğne atladım ve 5.'ye batıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 ve 4 atladım. 5.'ye batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Yani toplam 2 tane sık iğne yaptım. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Kapama işlemini burada tekrar yapıyoruz. Şimdi geçelim. 5. sıramızı yapıyoruz. 4. sıra önemli arkadaşlar. Lütfen kesmeden izleyin. Hemen dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Zincir çektim yerin yanına. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Şimdi bakın bu zincir çektiğimiz kısımlar var ya, oralara batacağız arkadaşlar. Bakın şu üstte kalan yüzlerine batacağım. 4 tane zaten. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle. Şu 4 tane yapacağım. Şimdi 1, 2, 3. sık iğnemi de yapıyorum arkadaşlar. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Zincirden 2 tanesini kullandım. Hemen bir tane daha sık iğne. Zincirin olduğu kısım. Bakın. Şurayı görüyor musunuz? Zincirin olduğu kısım. Burası. Zincirin çıktığı kısım. Buraya da hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Toplam 3 tane daha sık iğne yapacağız. Kaç oldu sayalım hemen. 1, 2. Burası çift oldu. Şurayı tekrar göstereceğim. Bakın sonuncu zincirin olduğu yere hemen şu kısmına batıyoruz. Şuraya değil de arkadaşlar. Bakın şöyle birleşik gözüküyor zaten. Gördünüz mü? Şöyle alınıyor. Böyle değil de şöyle alın. Bir tane sık iğne yapın. Yanına gelin. Bir tane daha sık iğne yapın. Kaç oldu sayalım hemen. Arttırma yaptıktan sonra 3 oldu. Şimdi hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. Yani sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Yani bu işlem böyle devam edecek. 2, 3. Bir tane daha arttırma yapacağım. 1, 2, 3. Bir tane daha arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. 2, 3. Bir tane daha arttırma yapıyorum. 1. Bakın tekrar zincire denk geldim. Hemen ona da batıyorum. 1. Şöyle sayalım. En son nerede arttırma yapmışız? Şurada arttırma yapmışız arkadaşlar. 1, 2, 3. Şurada arttırma yapacaktık. Bakın şurada 3 arttırma yaptım. 1, 2. Üçüncüyü yapmışım şurada. Burada hemen dördüncü arttırmamı yapıyorum. Şuraya 1. Zincir çektiğim yerdeyim. 2. Hala oradayım. 3. Hemen şuraya sonuncusuna bir tane arttırma yapıyorum. 3'ün yanına dördüncü zincirin olduğu yere arttırma yaptım. Bakın şimdi şurada şöyle bir boşluk var. Bu ikisini bu şekilde alıyorum. Bakın bunu tek almıyorum arkadaşlar. Bunun arka kanatı var. Onu da birlikte alıyorum. 1, 2, 3 ve arttırma yapıyorum bir tane. Yanına geldim. 1, 2, 3 arttıralım. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Şurada bir tane de bir ilmeğimiz kalmış. Onu da örelim. Arttırmamızı yapıyoruz ve sıramızın sonuna geldik. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kapama işlemini de yapmış olduk. Şimdi artık diğer kısma sıraya geçelim. Bu sırada toplam 35 tane sık iğne elde ettik sıra sonuna kadar. Siz de sayarak ilerleyin. Sıra sonunda görüştük. Şimdi 6 ve 7. sıraları 35 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan 2 tur boyunca öreceğiz arkadaşlar. Tekrar sıra başında görüşeceğiz. Örüp gelelim arkadaşlar. 2 sıra daha ördüm geldim. 7. sırayı da bitirmiş olduk bu şekilde. 6 ve 7'yi arttırma eksiltme yapmadan örmüştük. Şimdi artık arttırmalarımız yok. 2 sırada flu öreceğiz arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın bu kapama yaptığım yer var. Zincir çektiğim yer. Bunu da flu örüyorum. Bunu göstereyim hemen. Bakın. Şu arkada bir ilmeğim var. Şunu da göstersem daha iyi olur. Bakın arkadaşlar şu arkada bir ilmeğim var. Önde bir ilmeğim var. Bakın öndeki arkadaki. Blue örgüde arkayı örürüz. Flu örgüde ön kısmı örürüz arkadaşlar. Tek ilmeğin tek tarafını alırız. Yani sadece şu öndeki kısımlarını alacağız. Şu kısımları alacağız bakın. Bu tarafı alacağız. Bu tarafı almayacağız. Yani ikisini birlikte böyle örmüyoruz. Bu sefer şöyle tek taraflı örüyoruz arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum size hemen. Bakın bu bizim ilk sık iğnemiz. Dibine batıp kapama yaptığımız yer burası. Bunu da aynı şekilde full öreceğiz. Bir tane ördüm. Şimdi karıştırabilirsiniz bu sırada. İlmek belirleyici takın. Bütün hepsine bakın önden örüyorum. Bakın bu ikisini birlikte almıyorum. Sadece ön kısmı aldım. Arka taraf
şu şekilde arka tarafları kalıyor arkadaşlar. Bir sıra boyunca böyle öreceğiz şimdi. Diğer sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Toplam 2 sıra 35 tane sık iğnemiz var. Flu şekilde örmüş olacağız arkadaşlar. Benimle birlikte ilerlerseniz hiçbir yerde bir sıkıntı yaşamazsınız. Takıldığınız yer olursa, yapamadığınız yer olur, anlamadığınız yer olur. Yorumlarda yazabilirsiniz. Burayı anlamanız için sizinle birlikte örüyorum arkadaşlar. Bakın sadece ön kısımlarını alıyorum. Biraz daha yaklaştırayım. Ön kısımlarını alıyorum sadece. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın kapama yaptığım zincir çektim ve ilk flu ördüğüm sık iğne. Hemen bunun başına geliyorum. Tekrar kapamamı yapıyorum arkadaşlar. Ama bakın öndekini alarak kapama işlemi yapacağım. Yani kapama işlemini de flu şekilde yapıyorum. Arka ilmeği almıyorum. Yani normalde şöyle ikisini birlikte alıp kapatırdım ya. Şimdi sadece öndekini alıyorum ve kapatma işlemimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hemen bir zincir çektim. Ve yine flu ördüğüm kısmı örüyorum. Bunların hepsini flu şekilde örüyoruz arkadaşlar bu sırayı da. Bunu yapma sebebimiz böyle şapkanın aşağı doğru eğimlenmesini sağlamak. Şöyle göstereyim. Hepsini bir sıra flu şeklinde örelim gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada kapama işlemini yapacağız. Şöyle göstereyim. Kapama işlemini normal yapıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. İlk flu ördüğüm yer burası. İlmek belirleyicimi çıkarttım ben. Şimdi bir tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bakın. Tekrar bir sıra boyunca flu şekilde örüyorum. Hepsini önden alıyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum. 35 tane sık iğnem var. Onların hepsini flu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Örüp gelelim sıra sonuna kadar. Arkadaşlar sıramın sonuna geldim bakın. Kapama yaptım, zincir çektim. Hemen batıyorum tepesine ve kapama işlemini yapıyorum. Zincir çekmiyorum. İpimi şöyle çok uzun olmayacak şekilde kesiyorum arkadaşlar. Dikiş yapmayacağız. İçinden çıkardım ve sıkıştırdım. Saklayalım ipim. Geçirdim ip iğnemden. Hemen şöyle geldim. Kendime doğru çevirdim. Bir ve ikinci. İkinciye batıyorum. Ve hemen şuradan arkadaşlar dibinden de takıyorum. Güzel bir görüntü oluyor bu şekilde. İpimizi de saklayalım arkadaşlar. Şöyle rastgele şuradan yukarıya doğru götüreceğim. Bu şekilde rastgele götürdüm arkadaşlar. Çıkartıp kesebiliriz. Şu içtekini de zaten döndürmüştük. Onu da direkt kesiyorum o yüzden. Tavşanımızı alalım. Bakın şu çizgi kısmı arkaya denk gelecek şekilde şapkasını takalım arkadaşlar tavşan. Tamamdır, şapkayı da taktık. Şimdi kulakları dikeceğiz. Şöyle kulaklarımız. Arkadan da düzelttim şapkamı. Şimdi bakın şu boşlukları görüyor musunuz? Bu boşlukların içine kulakları yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle durmasını istiyorum. Şöyle duracak kulaklarımız. Bunun şu dip kısmından batıyorum. Karşıdan buradan çıkartıyorum. Ve bunun ucundan tutturuyorum. Şimdi bunu bir buradan bir buradan alarak dikeceğim arkadaşlar. Beyaz kısımlardan alıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Şu beyaz kısımlardan alıyorum. Kafadan alıyorum yani. Bir tane ondan bir tane ondan alarak ilerliyorum arkadaşlar.
kısmını da alalım. Şurayı da alalım. Şimdi arkadaşlar kulağımızı bayağı diktik. Son yerini dikmiştim. Şimdi kapama işlemini yapacağız artık. Son tarafına gelmiştik. Şöyle geçirdim. Yine ikisinden birlikte. Sağlamlaştırdım. Şimdi artık kapatıyoruz. Dipten battım. Bir yerden çıktım. Herhangi bir yer olabilir. İçinden geçirip sıkıştırdım arkadaşlar. Şimdi hemen dibine batıyorum. Ve kafasının altından bir yerden. Rastgele, bunun yeri çok önemli değil. Beyaz yerden çıkın sadece. Alt kısımdan benim gibi. Yeşil yerden çıkmayın sakın. İpimizi de kestik arkadaşlar. Tamamdır. Ben diğer kulağı dikmiştim. Sizinle bunu da diktik. Evet arkadaşlar, kurbağa şapkalı tavşanın şapkasını geçirdik, giydirdik, ördük. Tulumunu yaptık. Şimdi sadece gözleri kaldı. Şimdi şöyle ben gözün birini hazırladım. Şöyle yukarıya takacağız arkadaşlar. Diğerini sizle beraber yapalım. Önce beyaz iple başlıyorum. Şu şekilde aldım beyaz ipimi. Hemen parmağıma doladım. Sil halka yapacağım. Bir tane zincirini çektim, sıkıştırma zincirini. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet sık iğne yaptım. Sil halkanın içine 2, 4 ve 6. Kapatalım arkadaşlar sil halkamızı. Kapattık. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu ipimizi üstüne aldım tığımızın. Saklayarak devam edeceğiz. Üstüne alırsanız saklamanız kolay olur. İçinden geçirdim. Kapamamı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu buraya sakladık. Gözümüz bitti. Şimdi ortasına birazcık şöyle uzun bıraktım ipimi. Şöyle hafif. İpimi kestim. Şu kadar bir ip bıraktım. Bunu da buraya saklamış oldum. Şimdi arkadaşlar şuradan iğneme geçireceğim. Düzgün durması için. Şuradan batıyorum. Ve hemen buradan da geçirip arkaya alıyorum arkadaşlar ipimi. Şurada ikisini bir tur bir tanecik bağlayabiliriz. İkisini de biraz keseceğim arkadaşlar. Şimdi buraya gözümüzü takalım. Ön taraf burada. 8 milim siyah göz kullandım. İstediğiniz gözü kullanabilirsiniz. İsterseniz direkt sadece şöyle yapıp bakın. Böyle yapıp bunu da yapabilirsiniz. Yeşil kullanırsınız. Bu şekilde şapkasında durabilir ama ben içi beyaz dışı yeşil daha çok seviyorum. Vidalı göz kullandım. Kapatalım vidasını. Sil halkanın içine göz takmak inanın çok zor. Taktım. Ucunu da yakalım arkadaşlar. Tamamdır. Yeşil kısma geçebiliriz. Bunda ilmek belirleyici kullanacağız. Siz de hazırlayın. Bir tane sık iğne sil halka yapıyorum. İçine bir tane zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. 2, 4 ve 6. Kapatma işlemini yapıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum arkadaşlar. İpimi de yukarıya aldım, yürütüyorum. Ve kapadım. Şimdi hemen bakın zincir çekmedim. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yaptım. Ve ilmek belirleyicimi buraya taktım. Bu benim belirleyici sık iğnem olacak. Hemen yanına geldim. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapacağım. Bir sık iğne. Bu ipimi artık yürütmüyorum. Ve sonuncuya bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oluyor. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen bunun olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar taktım. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 9 tane sık iğnemiz oluştu. Onları öreceğiz arkadaşlar bir sıra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Böyle. Bitti burası da. İlmek belirleyicimizi de çıkartalım. Yeşil ipi biraz uzun keseceğiz. Çünkü bununla şapkaya dikiş yapacağız. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Şu kadar. Şu kadar yeterli. Şu kadar yeterli arkadaşlar. İçinden çıkarttım. İğnemize takalım.
Şimdi şunu düzeltelim arkadaşlar. Hemen yanındakine battım. Buradan da geçirdim. Burayı düzelttim. Gözümüzü içine koyuyoruz. Bu şekilde. Buradan dikmeye başlayacağız arkadaşlar. Etrafından dikiyoruz şimdi. Şu alt kısımlardan giriyorum ben. Şuralardan girdim. Bir oradan bir oradan alarak ilerliyorum. Alttan alıyorum arkadaşlar. Beyaz kısımlar. Yeşil. Gözümüzü de diktik arkadaşlar. Şimdi ipimizi kesmiyoruz. Şurayı da yapalım. Birleştirsin. Şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Ben kulağın birine diktim arkadaşlar. Şimdi bunu sizinle dikeceğiz. Size ölçü vereceğim ben. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncünün bitişine önden sayıyorum. Dördüncü sıramın bitişine gelecek şu yuvarlak kısım. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar şu kısmı görüyor musunuz? Kulak kısmını da buraya getiriyorum. Tam böyle sanki çapraz gibi duracak. Burada. Şuradan da göstereyim size. Bakın. Yandan sayalım. 1, 2, 3 ve 4 tane şu kısma dikmişiz. Şu ara kısım. Bunu da yine şuradaki üçgenlik olacak. Şöyle bu kısma dikeceğiz arkadaşlar. Kulağın gözün sonu şu kulağın bitişine denk gelecek. Şu zincir çektiğimiz yer var ya, onun başlangıcı oluyor aslında. Oraya denk gelecek. İpimizi geçirdik. Nasıl diktiğimi de göstereyim. Şöyle koydum. Hemen şuradan dibinden battım. Karşı taraftan çıktım arkadaşlar. Şimdi dönerek dikiş işlemini tamamlayacağım. Bütün her yerinden alacağım şöyle. Şu iğneyi şuraya takayım. Şöyle elimle hizaladım bakın. Şu kısım. Buraya denk geliyor. Ben bunu buraya diktim. Bu şekilde döne döne dikeceğiz hepsini. Bir tane alttan alıyorum. Bir tane gözden alıyorum. Bu kısmına da geldik. Burayı da dikelim. Şimdi ön kısmını dikeceğiz. Böyle. Gözden alıyorum. Alt kısmını. Buranın alt kısmından alıyorum. Şimdi bitti arkadaşlar dikiş işlemi. Sağlamlaştırma yapacağım şimdi bir tane. İçinden geçiriyorum. Şimdi bakın. Burada artık kulağın iç kısmından rastgele şuradan geçirdiğim yerin içinden geçirdiğim sağlamlaştığım yerin dibinden battım ve kulağın içinden çıkarttım arkadaşlar. Şimdi kesiyorum. Birazcık yukarıya çektim ve kestim. Bunları da çıkartalım. Tamamdır arkadaşlar. Kurbağa gözlü şapkalı tavşanımız hazır arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.